Depremlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bununla ilgili olaraktan risk yönetiminin en önemli bireysel bölümü, yaşadığımız çoğunlukla ev gibi, iş yeri gibi, okul gibi yerlerde ilk sarsıntı hissettiğimizde ne yapacağımızı önceden düşünmemiz lazım. Sevdiklerimizle buradaki eylem planını uygulamamız lazım. Örneğin ev, gece uykuda da yakalanabiliriz depreme. Ne yapacağız ilk sarsıntı hissettiğimiz anda? Bizi uyandıracak mutlaka bir kumbara, metal şişelerin çıngırtı çıkaracak veya kafamıza düşecek ama bize zarar vermeyecek, içinde su bulunan bir plastik bardak yatak odasında, başucumuzda, başımızın üzerinde olmalıdır. Ardından daha önceden karar verdiğimiz, eğer evimiz hemzeminse, birinci kat veya işte birinci bodrumsa, yani 10-15 saniyede ki genelde depremler küt diye binaya kafamıza geçirmez. Önce bir sallar, 15 saniye vakit tanır bize. Orada dışarıya kaçmak en doğru davranış. Çok katlı binalarda ise böyle bir şansımız olmayacağından, asansör gibi, merdiven gibi yerlerde bir yerlere koşturmanın bir anlamı olmayacağından mutlaka daha önceden karar verdiğimiz, ezilse bile yok olmayan eşyaların yanında, örneğin altı kitaplarla, okuduğumuz dergilerle dolu, etrafı çepeçevre iple çevrilmiş bir bazalı yatak. Babaanneden kalma bir çeyiz sandığı, masif ahşaptan, etrafına yine kalın iple dekoratif çevirebilirsiniz. Kolon ve kirişlerin yardımıyla bina tamamen yıkıldığında en kötü senaryoyu oynamak lazım. Onu düşünmek lazım. En kötü senaryo ne? Bilmiyorsun. Kim yapmış? Ne zaman yapılmış? Ne kalitede? Nasıl bir bina? O zaman çok katlı binadaki eylem planı, ezilse bile yok olmayan eşyaların yanında cenin pozisyonu almak. Hedef küçültmek. Son Elazığ depreminde gördü herkes. Saatlerce enkaz altından insanlar çıkardı. Çok büyük başarı bu arada. Onun altını çiziyorum. Ama hipotermi denilen enkaz altında kalındığında ezilme yaralanmaları başta olmak üzere, yani biz crash sendromu diye tabir ediyoruz, süreci kötü yönde etkileyen hipotermi, yani vücut ısının aşırı düşmesi, bunu engellemenin yolu da hedef küçültmek. Gece herkes üzerinden yorgan düştüğünde küçülür, büzüşür. Nedeni ısı kaybını azaltmaktır. Cenin pozisyonu o halde, tekrarlıyorum, hem ezilme yaralamalarına karşı korur bizi, hem ısı kaybını engeller, hayatta kalma şansımızı arttırır. Yapısal olmayan tehditlerin azaltılması, yani başımıza düşebilecek olan dolapların, gardıropların sabitlenmesi önlemler bazında sayılmalıdır. Bunlar çok önemlidir. Bunun dışında bilmediğimiz bir binada bunları yapmak gerekir. Okullarda üstünde 4 kat bina varken sıra masa altına girmesi, çocukların plastik masanın altına girmesi onları kurtarmaz. Sıralar çelik çekme borudan birbirine ilintili, kafes yapıda olduğu takdirde belki araları olabilir. Tekrar söylüyorum, bakın biz bunu test ettik. Sıra masa altlarına mankenler koyduk. 2 tane bina yıktık. Büyükşehir Belediyesi'nin yıkımına karar verdik. Kaçak binalarda simülasyon yaptık. Sıra altındaki, masa altındaki mankenler darmadağın oldular. O metal aparatların sıkıştırmasıyla. Ama aralarındakilere bir şey olmadı. Masa ve sıra aralarındakilere bir şey olmadı. Ama bu kafes yapı sayesinde mümkün. Yani plastik masa sandalye değil. Bakın tekrar bunu vurguluyorum ben. Mutlaka eğer sıra altına sokuyorsunuz öğrencileri, bu sıraların depremdeki tonlarca yükü kaldıracak yapıda olması lazım. Yoksa bir anlamı yok. Yamyası olurlar. Deprem çantası Londra'nın 2. Dünya Savaşı'nda bombalanması sırasında oluşan bir kültürden edinmedir. İnsanlar haftalarca metroda alarmlar geçene kadar yaşamlarını idame ettirsinler diye içinde mum olan, radyo olan, konserveler, su olan çantalarla donatılmışlardır. Sizler ilk sarsıntı hissettiğiniz anda bunların peşine düşerseniz hayatınızı yitirirsiniz. Çocuğunu kapacaksın. Neden? Depremde, en son depremde izlemişsinizdir. Bir kızcağız cep telefonu sayesinde yardım istedi ve kurtuldu. Cep telefonu bugün insanoğlunun ateşten, tekerlekten sonraki en büyük buluşudur. Afetlerde inanılmaz işe yarar. Bunun sayesinde haberleşebilirsin. Bunun sayesinde radyosu var, ışığı var, ses çıkarır, yani her şey yapabilirsin. Bir an evvel çıkman lazım enkazda. Yanılgı şu, çantanda konservelerim var, suyum var, battaniyem var, uyku tulumum var, o zaten bavul. Çanta olmuş bavul. Bununla 36 kilo tarttık teker teker. Şu an birçok kurumun önerdiği deprem çantası içeriğini tarttık ağırlık olaraktan. Ayağında bir pranga. Çocuğunu mu tutup çıkacaksın sarsıntı anında, yoksa çantanın peşine mi koşacaksın? Özü şu, enkaz altında kaldığınızda Robinson Crusoe'da yaşamayacaksınız. Konservelerle, bilmem sularla, şunlarla, bunlarla. Bacağının altında bir kolon, sıkışmışsın, belki çok affedersin, tuvalete bile gidemiyorsun. Çanta şurada duruyor, alamazsın ki, kullanamazsın ki. Bu bir tamamen dediğim gibi farklı bir kültürden gelen ve bize uymayan, ayağımızda pranga olan, yanlış yapmamıza, sevdiklerimizi kapıp daha önceden karar verdiğimiz eylem planı yerine çanta peşine koşarsak ölürüz. Cep telefonu ve başımızda bundan bir pet şişe su. Tek ihtiyacımız olan bu. Kapıp çocuklarımızı, ailemizi kapıp ne karar verecek onu yapacağız. En kötü senaryo oynuyoruz. Kaldık enkaz altında. Sessiz olacağız.
uzun süre bir kurtarma operasyonu olabileceğini düşüneceğiz. Enerjimizi tüketmeyeceğiz. Bizi arama kurtarma faaliyetleri eğer ki gelecek olursa o zaman bağırırsınız. Ve en önemlisi ilk saniyelerde hemen mesaj açacaksınız. Aramaya çalışmayın. Telefonlar çok büyük olasılıkla kilitlenecektir aşırı yüklemeden dolayı ve doğrusu da bu zaten. Aramamak lazım. Gruplara mesaj at. SMS gönder. Bununla ilgili işte uygulamalar, aplikasyonlar var. Kullanılabilir ama basit. 200 tane minimum insan alabiliyor gruplar. Birinden biri mutlaka haberdar eder arama kurtarma ekiplerini. Yani sen eğer o gruplarda birine mesaj attıysan enkaz altında kaldım. Zaten seni herkes tanıyor grupta, herkes tanıyor. Bunun bir yanlış alarm olacağını, bir herhangi bir şekilde bir oyun olacağını ayırt edeceklerdir. Çünkü o da bir sıkıntı. Bir sürü insan böyle yanlış alarm da verdi enkazlar altında kaldım diye. Ama gruplara gönderdiğinizde bu da çok kolaylıkla değerlendirilebilir, elimine edilebilir. Birisi mutlaka bu mesajı görür ve size yardımın gelmesini sağlar. Yani internet bazlı, SMS bazlı bunları kullanmak lazım. Konuşmak yerine. Konuşmak en son. Size geldiler bu arada bir şekilde işte ideali kullanırız. O zaman iletişim söz konusu. İlk başta mutlaka mesaj atın. Neden bunu söylüyorum? Onu ararsın, telefonu meşgul veya sistem el vermiyor, konuşamazsın. Öbürünü ararsın, bu şekilde zaman geçiyor, panik olacaksın, ulaşamadığın için. Halbuki mesaj göndermek son derece basit. İlla ki mesaj bir yere ulaşır. Mobil GSM istasyonları gelecektir. Haberleşme ağı kurulduktan sonra, ola ki bir talimat olursa haberleşme ağı kurulduktan sonra da istediğin mesajın yerini bulacaktır. Su dedim, su en hayati olan şey. Bir pet şişe suyla 3 gün 4 gün idare etme şansınız var. Gıdım gıdım içersiniz bebekleri korumak adına. Ama onun dışında konserveleri tüketemezsiniz. Bakın fantastik şeylerin peşinde koşmayın. Cep telefonunda her şey var. Işık var, düdük var, radyo var. Bunlarla mutlaka hayatı idame ettireceksiniz. Söyleyeceklerim özellikle bu. Enkazdan çıkarsın zaten yapacak çok fazla bir şey yok. Kalanlara yardım edeceksiniz bir şekilde. Bu güzel ülkenin güzelliğini borçlu olduğu bir doğa olayı deprem. Depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım.